O kadar şehir gezdim, İstanbul gibisini görmedim. Burası bir başka güzel. Fazla alışma. Birkaç gün sonra adaya geri döneceğiz. Şurada bir muhallebici vardı, duruyor mu acaba? Durdur arabayı. Durdur arabayı, dur dedim! Ne oluyor? Ne oldu? Birini mi gördün? Yok. Birine benzettim. Hadi arabaya dönelim. Sarıyer tabyalarının güçlendirilmesinden vazgeçilmemiş. Daha da hız verilmiş. Bize söylediği söz bu değildi. Çar bu hamlenin harp sebebi sayılacağını saraya bildirmemi istiyor. Vaziyeti daha fazla gerginleştirmeye. Çar Hazretlerinin istediği gibi yapacağım. Sert bir nota vereceğim. Allah. Hatice, seninle yalnız konuşabilmek için fırsat kolluyordum. Benim de konuşmaya çok ihtiyacım var. Vasfi Paşa ile boşanmaya karar vermişsiniz kasabada. Kızım sen boşanıp ne yapacaksın? Bak yarın öbür gün Kemalettin evlenecek. Ne olacak sonra? Sen ne yapacaksın? Bir başına geçmez hayat yavrum. Bak, Vasfi Paşa çok iyi biri ve seni de çok seviyor. Artık değil. Vasfi her şeyi öğrendi. Aman Allah'ım, nasıl öğrendi? Kemalettin'in yanına indim bahçeye. Niyetim ondan vazgeçtiğimi söylemekti. Vasfi de oradaymış. Kemalettin aşkımı öğrendi. Hatice kimseye anlatmamalı. Ona engel olmalıyız. Merak etme. Anlatmayacak. Çünkü ona yalvardım. Benim ya da Kemalettin'in değil de Naime'nin hatırı için susmayı kabul etti. Ah kızım, sen ne yaptın? Sevdim onu. Sadece çok sevdim. Ama merak etme. Artık ne seni ne de Kemalettin'i daha fazla üzmeyeceğim. Ben düğünden sonra boşanıp Çırağan'a, babamla kardeşimin yanına döneceğim. Böylesi hepimiz için daha iyi.
Vaziyetin ne kadar çirkin göründüğünün farkındayım. Lakin sizi temin ederim. Hatice Sultan'la İzaha lüzum yok. Hatice Sultan'la aranızda ne yaşandığını duymak, bilmek istemiyorum. haklısınız. Lakin size karşı mahcup durumda olduğumu bilmenizi isterim. İstifanızı kabul edemem. Sizden istirham ediyorum. Vazifenize devam edin lütfen. Bundan sonra sizinle aynı yerde çalışmam mümkün değil. Aynı yerde çalışmayacağız zaten. Ben gideceğim. Buradan gitmesi gereken kişi benim. Hünkârım, Rus sefir görüşmeyi arzu ediyor. Sanıyorum Sarıyer'deki tabyalar konusunda nota verecekler. Sarıyer'deki çalışmalar nasıl gidiyor? İstihkamcılar çalışıyor. Lakin tamam olması için bir vakte ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Peki isyancı Rus gemisi? Hünkârım, dümenini Sinop'a doğru kırmış. Hünkârım, Rus sefiri alalım mı? Gelsin paşa. Ona sadece 2 dakika verdiğimizi söyleyiniz. Mahmut Paşa'yı da küçük mabeyine çağırırız. Emredersiniz hünkârım. Hünkârımız sizi bekliyorlar. Lakin 2 dakikanız var. Hünkârımız bugün çok meşgul. 2 dakika dolduktan sonra tek kelime dahi etmeden çıkınız lütfen. Merak buyurmayınız. İşim o kadar uzun değil. Buyurun. Hünkâr Hazretleri, pek vaktiniz yokmuş. Vakit en kıymetli hazinedir Sefer Efendi. Öyle değil mi? Öyledir hünkâr. Biz bu yüzden vakte çok kıymet veririz. Sizin de öyle olduğunuzu duyduk. Hem de nasıl? Saatlere merakınız varmış. Hepsine. Muazzam bir mekanik. O halde bilirsiniz ki biz de her şehre saat kuleleri yaptırırız. Vakit insanın ayarıdır. Hünkârım... Size göstermek istediğim bir şey var. Bu harika bir saat. Hem de bugüne kadar gördüklerinizden çok farklı. Dünyada tek. Özelliği nedir? Bu saat hicri vakti gösterir. Biz tasarladık. İsviçre'de bir saat firmasına yaptırdık. Sadece bir tane üretildi. Aynısının yapılması yasak. Buyurun yaklaşın. Bakın burada ayın günleri var. Ortasında günü ve geceyi simgeleyen güneş ve ay figürü var. Burada da ayların isimleri yazıyor. Recep, Şaban, Şevval. Bunu büyük saat ustası Monsieur Henry'e yaptırdık. Çok büyük bir ustadır. Bu da miladi saat. Yani sizin kullandığınız. İnanmazsınız ama ezan vakitlerinde ses çıkarıyor. Henry Usta 3 yıl uğraştı bunun için.
Dokunabilir miyim? Elbette. Buyurun. Bu gerçekten harika. Gerçekten. Çok beğendim. Dolma kalem hediyenize gözümüz gibi baktık. Bunu da hediye etme inceliğini göstermeniz... Olur mu Sefir Efendi? Bu saati ustası bile tekrar yapamaz. Yasak koyduk. Bunu size hediye edeceğimizi düşünmeniz oldukça abes. Hem siz hicri saati ne yapacaksınız ki? O halde ben geliş sebebime döneyim. Maalesef Sefir Efendi. Saati 2 dakikaya kurmuştum. Vaktiniz bitti. İşimiz var, çıkınız. Bir dahaki sefere buyurun. Buyurun. Lider kadın. Buyurun. Mehmet Selim'in gelişi şerefine abim bizim de yemeğe katılmamızı istedi. Onu haber vereyim dedim. Elbette çok iyi düşünmüş. Tabii oğlu geldiği için çok mutlu. Lakin gördüğüm kadarıyla siz pek öyle değilsiniz. Mehmet Selim'in benim için evlatlarımdan bir farkı yoktur. Nereden böyle bir kanıya kapıldınız? Çok merak ettim doğrusu. Gene her zaman yaptığınız gibi Abdülkadir'i korumak istemiş olabilirsiniz. Malum, Abdülkadir eskiden beri Mehmet Selim'e özenir. Babasının ona gösterdiği ilgiyi kıskanır. Abdülkadir o zaman bir çocuktu. Büyüdü lakin hiçbir şey değişmedi. Oyuncağa alındığında her zaman yaptığı gibi yine ağlayıp hırçınlaşıyor. Kavga ediyor, yalan söylüyor. Ve hatta en yakınlarına bile iftira atmaktan çekinmiyor. Sabahattin onun yüzünden bir gece nezarethanede kaldı. Siz Sabahattin kavga ederken orada mıydınız? Hayır, Peki ya zabitler geldiğinde orada mıydınız? olmadığımı biliyorsunuz. O halde oğlunuzun kavgayı başlatmadığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Duyduklarınızın hiçbirine, gördüklerinizin yarısına inanın diye boşuna dememişler. Bakın ben Sabahattin suçlu demiyorum. Lakin siz yeğeniniz Abdülkadir'i pek kolay suçluyorsunuz. Çünkü ben oğluma güveniyorum, sizse kendi oğlunuza güvenmiyorsunuz. Gel. Hünkârım neler yapmışsınız öyle? Neler yapmışsınız hünkârım? Vallahi billahi ince siyaset diye ben buna derim. Ne yapmışız Mahmut Paşa? Hünkârım, Rus sefirinin aklını kuşların kanadına takıp uçurmuşsunuz. Adam size nota vermeye gelmiş ama siz doğudan girmişsiniz, la'dan çıkmışsınız. Adamcağız söyleyeceğini söyleyene kadar vakit bitmiş gitmiş. Aynı akibete uğramamanız için bu meseleyi öğrendiğiniz iyi olmuş. Sizin için bir vazife var Mahmut Paşa. Emredin hünkârım. İsyancı Rus gemisi payitahta yaklaşıyor. Biz de Sarıyer tabyalarını bitirmeye çalışıyoruz. Şimdi Rus sefaretine gidip devletimizin isyancı Rus gemisine Rusların yapamadığını yapacağını söyleyin. Eğer isyancı Rus gemisi boğaza girerse batırılacağını bildirin. Hünkârım, bence biraz beklesek. Çünkü bu Rus gemisi bize iyi bahane oldu. Bence Sarıyer tabyalarını bitirene kadar bekleyelim. Ondan sonra söyleriz. Neme lazım? Şimdi birileri bu gemiye mani olur falan. Bahanemiz kalmaz. Mani olabiliyorlarsa olsunlar paşa. Siz dediğimi yapın. Emredersiniz hünkârım. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Fehim Paşa'mızın geleceğini duyunca masa kurdurduk. Hoş gelmişsiniz paşam. Buyurun. Ya
Hoş geldin sevgilim. Hoş. Biz paşamızın gönlünü hoş etmesini biliriz. Buyurun. Afyon işine girmişsin sevgilim. Şık Manol'ün gemisine biletsiz binmişsin. Şimdi ya o gemiden ineceksiniz ya öleceksiniz. Zannımca benim denizimde daha evvel siz talim yapmadınız. Öyle mi? Öyle paşam. Öyle. Mekanımıza geldiniz. Hoş geldin dedik. Masa kurduk. Ağır laf isteyecek yaşı da geçtik paşa. Yanlış. Çok yanlış. Şimdi burada bir tantun çıkarsa memleketimizin en güzel yerlerinden birinin huzuru bozulur. Böylesine güzel bir yeri dağıtmak istemeyiz. Öyle mi? Öyle paşam. Öyle. Şimdi buranın anahtarlarını bize verip usul usul buradan çıkınız. Can Efşan kardeşlerim size gereken ödemeyi yapacaktır zamanı gelince. Yani Şık Manol'la tuttuğum afyon işini bıraksam da bu arzunuzdan vazgeçmeyeceksiniz öyle mi? Tabii ki sevgilim, tabii ki. Benim denizimde izinsiz gemi yüzdüren de o gemiye binen de bunun cezasını öder. Ödetirim. Şimdi usul usul çıkınız. Güzel alet. Eğer zora düşersem silahlarınızı konuşturun. Kerkenez yuvasında bize söz veren Can Efşanlarım. Geceleri etli pilav yerken bize dua ederdi. Aferin Can Efşanlarım benim. Aferin. Biz yoksullara boşuna yardım etmeyiz Ligor Efendi. Vakit gelip de onlara kerkenez yuvasını hatırlatana biat ederler. O halde kan akacak. Akacak kan. Damarda durur mu? Durmaz paşam. Bu kadar mı sevgilim? Çek bıçağını. Çek de sana solak Ligor'un marifetini göstereyim. Beni o kravatla mı öldüreceksin? Kızıl Sultan'ın köpeği. Vallahi de öldürmeyecektim. Billahi de. Lakin laf sahip Kur'an Efendim'e gittiyse seni öldürmek elzem oldu sevgilim. Evet. Şimdi sıra Şık Manol'ü ziyarete geldi. Sarıyer'deki tabialarınız Rus hükümetini rahatsız ediyor. Ateşle oynuyorsunuz Hünkâr Hazretleri. Biz ateşle oynamayı çelikten kılıcımıza şekil verirken öğrendik. Parhus Efendi. Tabiaları arttırmanız hukuka aykırı. Her şey hukuka uygun. İşitmediniz mi? İsyancı bir Rus gemisi payitahta yaklaşıyor. Kendimizi savunmak hakkımız. Ruslar buna mani olacaktır. O gemi Rus limanını bombalarken karşı koyamadılar lakin. Ben o geminin payitahta girmesine mani olacağım. Bir Osmanlı paşasını böyle mi karşılıyorsunuz Sefir Efendi? Bize sarayda gösterilen saygıya mukabele ediyorum. Buyurun. Büyüklük Sefir Efendi, öyle yüksek sandalyeye oturmakla olmaz. Büyüklük,
Sefir Efendi, misafirlerinizi alçak sandalyeye oturtmakla da olmaz. Evet. Büyüklük Sefir Efendi. Gerçekten büyük olmakla olunur. Şimdi mevzuya gelelim. Pusulanız. Madde 1. İsyankar gemi Rus Çarlığı tarafından engellenecek. Madde 2. Devlet-i âliye haklı bir şekilde kendini savunacaktır. Bu sebepten Sarıyer'de tabyalar kurulacaktır. Ayrıca devlet-i âliye kendini güvende hissedene kadar Sarıyer'deki tabyaların yapımı devam edecektir Sefir Efendi. Ve 3, bu da size Mahmut Paşa'dan külah. Güneşli havalarda kafanıza takarsınız. Güneş çarpmasın diye. Sefir Efendi. Saygılar. Bu masada böyle kalabalık oturmayalı epey vakit olmuştu. İnsanın ailesiyle geçirdiği vaktin yerine hiçbir şey tutmuyor. Haklısınız hünkârım. Bizi de ayırmayıp sofranıza davet ettiğiniz için müteşekkiriz. Sayenizde hem güzel sohbetinizden faydalanıyoruz hem de bu güzel yemeklerden nasibimizi alıyoruz. Sabahattin nerede? Neden gelmedi? Sebahattin bu aralar biraz rahatsız. Maalesef dost bildikleri tarafından sükutu hayale uğratıldı. Düşman bulmak kolaydır. Dost bulmaksa zor. Çok haklısın oğlum. Anlat bakalım evladım. Seyahatlerinde nasıl tecrübeler edindin? Yaşanacak en güzel yerin İstanbul olduğunu gördüm baba. Tarihiyle, insanıyla, doğasıyla. Burası bambaşka. Hüner bir şehri bünyad eylemektir. Reaya kalbin abad eylemektir. Dedem Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bu şehri fethettiğinde ilim ve irfan yoluyla fethi kalıcı kılmak için uğraşmıştır. Asıl hünerin bir şehir kurmak ve içinde yaşayan insanların kalbine huzur vermek olduğunu söylemiştir. Bunu bizzat gördüm. Şehir dediğin taş, beton yığını değildir. Çektiğim fotoğrafları yemekten sonra size göstermek isterim baba. Şimdi de benim senden öğreneceklerim var anlaşılan. Benim de size vermek istediğim mühim bir havadis var. Abi, evleniyorum. Tebrik ederim kardeşim. Vakti gelmişti. Validenizle daha bugün konuştuk. Bir şey söylemedi. Kiminle evleniyorsunuz? Tanıdığımız biri mi? Eski Abazya prensesi. Pakize. O işten vazgeçildiğini söylemiştiniz. Öyleydi. Bir yanlış anlaşılma olmuş baba. Ben Pakize'den vazgeçmedim. Evleneceğim. Beni neden çağırdın? Abinle böyle konuşman hoş değil. Yıllar sonra ailesini terk edip kaçan kardeşimi bulmuşum. Kolay bırakmam. Ben sizden kaçtım. Fredo, kardeşim hatan da burada zaten. İnsan ailesinden kaçmaz. Sen bir Sicilyalısın. Ne istiyorsun benden? Uşaklığını yaptığın o adamı ailene, abine teslim etmeni.
Ettiğin aile yemini bunu gerektirir Fredo. Yoksa bu adamın beni öldürmesini mi istersin? Bunu istemediğini limanda ikimiz de gördük. Payitaht sana göre değil. Çek git buradan. Olmaz Fredo. Olmaz. Dönüş biletim çok geç bir tarihe. Sana aile yemini diyorum. Fehim Paşa'yı bana ver. Peki. Fehim Paşa'yı sana getireceğim. Ama ben de senden bir şey istiyorum. Ne istersem isteyeyim. Yapacak mısın? Sen Fehim Paşa'yı getir. Casa Nostra sözü. İstediğini yapacağım. Yeri ve zamanı söyleyeceğim. Fehim Paşa'nın buluşma mekanına hileli bir silahla gelmesini sağla. Sen beni hünkârımıza mahcup etmeye daha ne kadar devam edeceksin Abdülkadir? Pakize ile evlenmeye karar verdiğinden niye benim haberim yok? Önce benim bilmem münasip olmaz mıydı? Tam gidip hünkârımıza bu evliliği gerçekleştirmeyeceğimizi söylerken beni haksız çıkarıyorsun. Sana Pakize'den vazgeçmediğimi söylemiştim validem. Ben de sana kızın Sabahattin'e evet dediğini söylemiştim. O vakit onunla evlenmek istediğimi bilmiyordu. Bak, Sabahattin'le aranızdaki mesele yüzünden böyle yapıyorsun değil mi? Sırf bir inat uğruna Pakize ile evlenmek istiyorsun. Sebebi mühim mi? Evlenmemi istiyordun. Bana münasip bulduğun kızla evleneceğim. Daha ne istiyorsun? Mesut olmanı istiyorum. Sadece inatla ve hırsla evlenirsen hem Pakize'yi hem de kendini bedbaht edeceksin. Peki. Eğer kendini iyi hissedeceksen söyleyeyim. Pakize'yi tanıdıkça beğeniyorum. Sevmeye başladım. Evlenme isteğim sırf inattan değil. Hadi yemek vakti. Çok güzel şeyler hazırladım sana. Canım istemiyor abla. Yemeyeceğim ben. Düşünme artık. Senin bir kabahatin yok. Aslında o sözlerin hepsini ben hak ettim. Seni sözünden caydıran da, Şehzade'ye evet diyen de benim. Bunları senin iyiliğin için yaptığımı biliyorsun değil mi? Benim için iyi olan ne emin değilim abla. Ben eminim. Eğer Abdülkadir'le evlenirsen mutsuz olurum demiştin. Ama asıl Sabahattin'le evlenirsen mutsuz olursun. Baksana adama. Sokakta ulu orta vukuat çıkartıp nezarete düşecek kadar kavgacı bir adam. Sana da şimdiden pervasızca hakaret etti. Evlenseniz kim bilir neler yaşardınız. Benim yaşadıklarımı biliyorsun. Geberteceğim seni kadın! Bütün eşyaları dağıtıyorsun. Nasıl yaparsın bunu? Bana bak, çocuğunu da öldüreceğim seni. Ödeteceğim bunu sana! Kes sesini kes! Abla tamam. Tamam geçti. Eskide kaldı o günler. Hepsi geçti. Hepsi geçti. Sabahattin'in o gözü dönmüş hali bana o günleri hatırlattı. Benim yaşadıklarımı yaşamanı istemiyorum. Bu yüzden Abdülkadir'le evlenmen en doğru olan. Baban fotoğraflarını beğendi mi? Çok beğendim. Tabii tek tek hikayelerini de anlatınca yarısına kadar bile gelemedik. Yarın devam edersiniz. Yarın biraz kardeşim Abdülkadir'le zaman geçirmek istiyorum. Sevdiği kız kimmiş, nasıl biriymiş belki bana anlatır.
Senin sevdiğin kim? Elbette sensin. Daima da öyle olacaksın. Öyleyse bu resmi neden hala saklıyorsun? Kitabın arasında olduğunu bile unutmuşum. Eski bir hatıra sadece. Bunun bu kadar önemli bir mevzu olmadığını sen de biliyorsun. Ölmüş birini kıskandığını söyleme bana. Karşına çıkan her kadınla baş edebilirim. Fakat bir hayalette rekabet edemem. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Cahiliye dönemi putları. 2000 yıllık. İslamiyet'ten çok önce. Şimdi onlara bakarken ne hissediyorsunuz? Hiçbir şey. Neden? Onlar sizin atalarınızın mirası. Bunları ilah yerine koyanlar benim atalarım olamazlar. Bunlar sizin ve tüm insanlığın tarihi mirası. Bu heykeller sadece tapınmak için yapılmadı. Putlar sadece cahillerin tapınmak için yaptıkları heykellerdir. Sizce bu günah mı? Elbette günah. Süleyman peygamberin mimarları onun isteğine göre heykeller, görkemli binalar, havuzlu bahçeler, yerinden kalkmaz kazanlar inşa ettiler. Kur'an'da bir ayette geçiyor bunlar. Eğer günah olsaydı Süleyman peygamber heykel yaptırır mıydı? Hünkârım, Sarıyer'den iyi haberler var. Tabyalar kurulmuş, toplar yerleştirilmiş. Rus filosu gelse bile boğazı geçemez. O belayı def ettik de benim merak ettiğim Parvus Rus gemilerinin boğazdan geçmesini niçin bu kadar çok istiyor? Tertibi neydi? Devletimizin itibarını zedelemek. Parvus neticesini hemen alamayacağı bir hesap yapmaz. Onun başka bir arzusu var. Ama ne? En son peşinde olduğu şey Bulgar meselesiydi. Bu iş onunla alakalı Tahsin Paşa. Rus filosuyla Bulgar meselesini kuramadım hünkâr. Çetecilerin kanlı düğün fiyaskosundan sonra güvenleri zedelendi. Arkalarındaki Rus desteğini görmek istediler. Boğazlardan geçecekler ve Bulgarlar Rusların istedikleri zaman buraya gelebileceğini göreceklerdi. Rus gemileri artık gelemez ama Parvus hesabını yapmaya devam eder. Eder paşa, eder. Abdülhamit'i durduramıyoruz. Sarıyer'deki tabyalar yükseldi. Tabyaların yapımına engel olmam lazım. Gemilere geri dönüş emri verdim. Gemiler geri dönmeyecek. Boğazlardan uzaklaşsınlar. İsyancı geminin peşine düşsünler. Bu teklifinizi sormam lazım. Oyunun sahibi benim. Şimdi kuralları da, oyunu da değiştiriyorum. Abdülhamit tabyaları kurdu. Artık boğazlara asla giremeyiz. 3 günde 5000 kişi çalıştırmış. Toplar da cabası. İsyancı gemisini ne yapacağız? Çar onun cezasını verecektir. İsyancı askerlere bir kurtuluş yolu veriyorum. Bulgar çetecilere katılırlarsa cezalandırılmayacaklar. Varna'da teslim olup çetecilere katılsınlar. Tek kurtuluş yolları bu. Bu çetecilere büyük moral olacaktır. Bulgar hükümetini yok etmek için çetecilerle birlikte çarpışacaklar. Bu kadar barut kimseyi öldürmez. Güzel. Uzak mesafeden
asla zarar vermez. Güzel. Güzel. Anlaştığımız gibi Fehim Paşa'yı sana getirdim. Şıkmanol adam doldurmuştur içeri. Biz de mermiyle dolduracağız. Davranmayın yakarım. Oo, Fehim Paşam. Hoş geldin. Ben senin tedbir alacağını düşünmüştüm sevgilim. Artık senden korkmuyorum Fehim Paşa. Yüzüme yaptığın şey yeterince canımı yaktı. Acı hissetmeyeceksek ne ala sevgilim, ne ala. Solak Ligor seni özlemiştir. Bir dakika. Çocukların arkasında mı saklanıyorsun Manol? Sadece önümde duruyorlar. Yanlış. Evlatların bu yaptığı çok yanlış. Çocukları kullanması çok yanlış. Bunu yapmayacaktın Manol. Çocukları kullanmayacaktın. Gidiyorum. Aslanlarım benim. Şehzade senden hala bir cevap bekliyor. Artık daha fazla üstüne varmayacağım. Belli ki evlenmek istemiyorsun. Şehzadeyle ben konuşup kararını söylerim. Cevabımın müspet olduğunu söylersin. Doğru mu duydum ben? Evet. Şehzade ile evleneceğim. Canım kardeşim. En doğru kararı verdin, inan bana. Asla pişman olmayacaksın. İnşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Burada gördüğünüz her şey Arap kavminin kadim tarihidir. Binlerce yıldır ne kadar da şerefli bir millettiniz. Atalarınız, dedeleriniz kendi kültür ve medeniyetlerini korumak için yıllarca mücadele ettiler. Şimdi de sizin gözlerinizde atalarınızın bıraktığı büyük Arap medeniyetinin parlaklığını görüyorum. Osmanlı sizlerin elinden Orta Doğu'nun liderliğini aldı. Oysa Araplar ta Endülüs'e kadar gidip bir medeniyet inşa etmişlerdi. Batı bile bu medeniyet karşısında şaşkın kalmıştı. Hatta sizin kitaplarınızı yakarak Endülüs'ten kovmuşlardı. Peki Batılıların bu hücumundan sonra
Osmanlı da karşınıza dikilmedi mi? Osmanlı sizleri çöle mahkum etmedi mi? Kaderinizi Osmanlıların eline neden bırakıyorsunuz? İşte görün ey kavmi Necip. Bunlar size atalarınızın bıraktığı mirastır.